Ben bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bir hafta sonra yeniden karşınızdayım. Bugün sizlere güzel orkidelerimle poz vermek istedim. Çiçekleri çok seviyorum. E, Yaklaşık 3 aydan beri düzenli video yüklemeye çalışıyorum. Yeni bir kanal oluşturmaya çalışıyorum. Bu zamana kadar verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Sizlerle büyümeye devam ediyoruz. 3 aylık periyotta neler yaptık? Bununla alakalı öncelikle bilgi vermek istiyorum. Kanalımda şu anda 4 tane ana bölümle sizlere videolar sunmaya çalışıyorum. Bunlar nelerdir? Kanalıma girdiğinizde, oynatma listesine girdiğinizde size düzenli bir kanal oluşturmaya çalışıyorum. Oynatma listesinde değişik çiçeklerimin anlatıldığı bir bölüm var. Kısa videolarımın olduğu bir bölüm var. Haftanın zeka sorularını yayınladığım haftanın beyin jimnastiği bölümü var. Ekrana yansıyanlar diye tüm videolarımın olduğu bir bölüm var. Ve sosis balon atölyesi diye sosis balonlarından yaptığım şekiller var. Burada mesela neler yapmışız bu zamana kadar? Sosis balondan kılıç yapmışız. Sosis balondan ayı yapmışız. Sosis balondan tırtıl yapmışız. Sosis balondan at yapmışız. Köpek yapmışız. Gül yapmışız. Sosis balondan maymun yapmışız. Aslan yapmışız. Kaplan yapmışız. Yıldız yapmışız. Ve deve yapmışız. Sosis balonu çocuklar çok seviyor. Çocukları mutlu etmek çok hoşuma gidiyor. Sizler de bunları yapmayı öğrenip çocukları mutlu edebilirsiniz. Çocukların mutluluğu her şeydir. Diğer bir bölümümüz küp dünyası. Hepimizin zeka küpleri olmuştur ama bunları öğrenememişizdir ya da öğrenmişizdir, ilerletememişizdir. Bir eğitimci olarak ben de bunları ilk öğrenmemdeki amaç bunları öğrendikten sonra öğrencilerime nasıl öğretirim, çocuklara nasıl öğretirim, bu amaçla öğrenmiştim. Burada da bir düzen halinde videolarımı yayınlamaya çalışıyorum. Öncelikle küp dünyasının asıl önemli olan küpü 3x3 küpü anlattım. Sonra 2x2 küpü anlattım. 4x4 küpü anlattım. 5x5 küpü anlattım. Sonra bunlara daha ayrıntıya girmekle alakalı 3x3 küpü bölüm bölüm ayırdım. 8 bölümde bunu anlattım. Ve 8 bölümde anlattım ve bu haftada bu 8 bölümün toplamını bir video şeklinde sizlere sunacağım. Bundan sonra nasıl bir periyot izleyeceğiz küple alakalı? 4x4 küpü biraz daha ayrıntıya ineceğiz. Bölüm bölüm anlatacağız. 5x5 küpü bölüm bölüm anlatacağız. 2x2 küpü bölüm bölüm anlatacağız. Bunları hafta haftaya yayacağım. Sonra diğer küplerle alakalı mesela piramit küp, megabix küp, diğer küpleri de anlatmaya çalışacağız. Sosis balonlarla alakalı da özellikle istekleriniz varsa şunu yapabilir misiniz ya da şunu anlatabilir misiniz dediğiniz şekiller varsa onları da birlikte yapabiliriz. Diğer bir bölümümüz orkide bakımı. Orkideleri çok seviyorum. Özellikle benim orkidelerimin şöyle bir özelliği var. Genellikle hastalıklı, böyle ölmek üzere olan orkideleri alıp bunları sağlıklı hale getirmeyi çok seviyorum. Bunlarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Çiçekler ayrı bir dünya. Çiçeklere emek vermek gerekiyor, sabır göstermek gerekiyor. Herkes bir an önce çiçek açsın, bir an önce güzel çiçeklerim olsun diye istiyor ama bu zamana ve bakıma zaman ve bakım bunda çok önemli. Orkidelerle alakalı da yaşadığım tecrübeleri, neler yaparsak daha sağlıklı hale getirebiliriz. Mesela burada anlattığım orkidelerle alakalı evde yaptığımız doğal besinler var. Muz kabuğuyla alakalı bir video yayınladım. Yine orkide yapraklarıyla alakalı, yaprak bakımlarıyla alakalı, kök bakımlarıyla alakalı videolarım var. Orkidelerin bulunduğu yerlerin nereler olursa daha sağlıklı olur. Bunlarla alakalı videolarım var. Buraları ziyaret etmenizi bekliyorum. Evet. Videolarımı izliyorsunuzdur. Beğenirseniz, like atarsanız YouTube like atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı çok önemsiyor. Abone sayısını çok önemsiyor. Abone olursanız, like atarsanız, paylaşırsanız çok memnun olurum videolarıma. Evet. Sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Evet, bu haftanın zeka sorusu bölümüne şimdilik geçebiliriz. Öncelikle
Geçen haftanın zeka sorusunu bir hatırlayalım. Bu geçen haftanın zeka sorusunu hatırlayalım. Videolarımın sonuna, videolarımın sol tarafına bir sonraki haftanın eğer videosu varsa zeka sorularıyla alakalı onu koyuyorum. Sağ tarafına da geçen haftanın sorusunun linkini koyuyorum. Videonun sonunda bunları bulabilirsiniz. Oradan istediğiniz videoya geçiş yapabilirsiniz. Evet, geçen hafta kral veziri idam etmek istiyordu. Ona son bir seçenek vermişti. Bütün halkın huzurunda kura çekecekti. Bir kağıda ölüm, bir kağıda yaşam yazacağını söylemişti. Ama kral uyanıklık yapıp ikisine de ölüm yazmıştı. Vezir de kralın böyle yapacağını bildiği için onunla alakalı o da kendince bir çözüm düşünmüştü. Ve kura günü gelmişti. Tüm halkın huzurunda kura çekilmişti. Vezir bir kağıda çekmişti. İkisinde de ölüm yazıyor bakın. Bir kağıdı çekmişti. Öyle bir şey yapmıştı ki vezir kurtulmuştu. Sorumuz buydu. Vezir ne yapmıştı? Vezir şunu yapıyor kurtulmak için. Kağıdı alıyor. Alır almaz hemen ağzına atıyor ve yutuyor. Ve halka diyor ki ben diyor yaşamı yuttum. Eğer bana inanmıyorsanız diğer kağıda bakın diyor. Diğer kağıtta da ölüm yazdığı için vezir kurtulmuş oluyor. Evet. Bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Evet. 3-4 tane arkeolog bir araya gelmişler. Arkeologlardan bir tanesi demiş ki bakın dün öyle bir kazı yaptık ki bununla alakalı anımı sizinle paylaşayım demiş. Dün yaptığımız kazıda yerin 30 metre altına indik ve orada büyük bir harabe bulduk demiş. Ve etrafındaki arkeologlar o ne yaptınız diye sormuşlar. Ve demiş bu harabeyi iyice incelediğimizde orada demiş eski bir yapıt bulduk. Eski bir böyle heykel bulduk. Herkes o ne kadar değerlidir. Daha durun demiş. Ve heykeli temizlediğimizde heykelin tozunu aldığımızda altında bir tarih yazıyordu demiş. Herkes ne yazıyordu diye sormuşlar. Ve o tarihi incelediğimizde tarihte şu yazıyor demişler. Demiş arkeolog. Milattan önce 10.000 yılı yazıyor demiş. Herkes o ne kadar eskidir, ne kadar eskiymiş bu, ne kadar değerlidir bu falan deyince oradan bir tane arkeolog atlıyor. Hadi lan diyor. Bu senin bu zamana kadar söylediğin en büyük yalandır diyor. Evet. Arkeoloğun yalan söylediğini diğer arkeolog nasıl anladı? Evet. Bu haftanın zeka sorusu buydu. Evet. Hoşunuza gittiyse like atar, abone olur. Bana destek olursanız çok memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir hafta sonra görüşmek üzere. İyi günler.